Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Bu yayınımızda sizlerle birlikte söz verdiğim gibi aylık, haftalık ve günlük kapanışlar bazında dolar ne olur, altın ne olur, gümüş ne olur, gram altın ne olur, gram gümüş ne olur, euro Türk lirası ne olur, sterlin Türk lirasında neler olacak, bununla ilgili videomuz olacak. Bu video içerisinde sizlerle birlikte günlük, haftalık ve aylık bazda Temmuz ayı içerisinde doları, altını, gümüşü, euroyu, sterlini, gram altını, gram gümüşü, ons altını nasıl takip edebileceğinizle ilgili destek ve direnç bölgelerini grafik üzerinde sizlere anlatmaya çalışacağım. Evet, grafik ve teknik analiz çalışmamıza geçmeden önce sizlerle birlikte piyasalara genel bir bakış yapalım. Daha sonradan da temel analizimize sizlerle birlikte geçelim. Evet, yayınımıza dolarla başlayacağız. Ardından gram altınla, gümüşle, euroyla ve sterlin Türk lirasıyla devam edeceğiz sevgili dostlarım. Bu arada ons altın ve ons gümüş analizimiz de gene video içerisinde olacak. Yayınımıza geçmeden önce kanalımıza bir beğeni atmayı ve kanalıma abone olmamış tüm dostlarımızın hepsini de kanalıma abone olmaya davet ediyorum. Evet, kur korumalı TL mevduat hesapları. Bu mevduatlara biliyorsunuz geçişler 1 trilyon seviyesini geçti. Bu da arkadaşlar gene hazine üzerinde yük olmaya devam ediyor. Merkez Bankası gelire endeksli senet olayını çıkardı. Gelire endeksli senet olayıyla birlikte de şirketlerin 15 milyon TL üzerine kadar e, dolar miktarındaki parasını da bozdurması yönünde BDDK'dan biliyorsunuz bankalara açıklamalar geldi. Bu açıklamalar neticesinde de gecenin bir saati dolar bozduran şirketlerimiz oldu. Tabii bu gece saatinde hangi şirketlerimiz bu dolarlarını bozdurdu? Bunu da bir irdelemek gerekli diye düşünmekteyim. Dolar kurunda 16 liralar seviyesine kadar arkadaşlar, dolar fiyatlarında 16 liralar seviyesine kadar bizler bir geri çekilme yaşadık. Fakat bunun üzerinde dolarda tekrardan bir toparlama olup 16 lira 75 kuruş seviyesinden haftayı kapatmış durumdayız. Şimdi önümüzde bir TÜİK'in enflasyon açıklaması var. Türkiye ekonomisiyle ilgili biliyorsunuz TÜİK enflasyon oranlarını açıklayacak. Bu enflasyon oranları doğrultusunda yine ülkemizde dolar bazlı olaraktan arkadaşlar yukarı yönlü hareketin devam etmesini bekliyoruz. Tabii böyle ekstradan gelebilecek hareketlere karşı da gene uyanık olmakta fayda var. O yüzden bizler özellikle destek ve direnç noktalarına çok dikkat edeceğiz. E, Artık değişik bir yöntem sizlere sunacağım. Çünkü bu yöntemle birlikte daha sağlıklı bir şekilde sizler de dolar kurunu takipte kalabileceksiniz. Günlük kapanışlarda hangi seviyeleri, haftalık kapanışlarda hangi seviyeleri Temmuz ayı içerisinde gene arkadaşlar Temmuz 2022 yılı içerisinde aylık kapanışlarda da hangi seviyeleri takipte kalmanız ve bu seviyeler üzerinde hangi rakamların gelebileceği ile ilgili bir video olacak. Beni dikkatli dinlemenizi sizlere tavsiye ediyorum. Özellikle bu video için. Evet, kısa bir piyasa değerlendirmesi yaptık. Fed'in önümüzdeki günlerde faiz artışlarına gene devam etmesi beklentiler dahilinde. Oradan da gene bir 0,75 baz ve 100 baz puan arasında Fed'in tekrardan faizlere devam etmesi yönünde beklentilerimiz mevcut. Bu da tabii dolar endeksini hala güçlü tutuyor sevgili dostlarım. Dolar endeksinin güçlenmesi de gelişmekte olan ülkelerin para birimleri üzerinde de maalesef ki etkisini hala devam ettiriyor. Bizler şimdi günlükte hemen dolar kuruna geçelim. Dolar fiyatlarıyla ilgili günlükte biz 16 lira 75 kuruş seviyesinden kapanış gördük arkadaşlar. Günlükte bizler için 16 lira 55 kuruş seviyesi önemli bir destek. Bizler baktığımız zaman 16 lira 75 kuruştan şuraya hemen şey yapalım. Kapanış rakamımızı yazalım. Kapanışımız geldiği için sevgili dostlarım 16.55 üzeri günlük her kapanış bizleri ilk etapta dolar kurunda 17 lira 11 kuruş seviyesine doğru yukarı yönlü hareketleri tetikleyecektir. Yani bu Forex'te, Viyop'ta özellikle işlem yapan sevgili dostlarım 16.55 bizler için destek ve bu destek üzerinde yine günlük kapanışların devamı halinde burada hedef noktası dolar kurunda ilk etapta 17 lira 11 kuruş. Günlük bazda takip edeceğiniz kapanışlar 16 lira 55 kuruş üzeri kapanışlar olması lazım ki dolarda yukarı yönlü hareket günlük bazda devam edebilsin. 16.55 ve 16.21. Evet, olumsuz durumda bakın şunları da hemen çizelim.
16.75. Bunlar bizim destek bölgelerimiz. 16.55. Onun altında 16.21 ve 16 TL seviyesi. Evet, bunlar geri hareketlerde takip edeceğimiz durumlar. Fakat bizler sizlerle birlikte 16.75 seviyesi üzerinden kapanış gördüğümüz için günlükte biz sizlerle 16 lira 55 kuruş seviyesi, buranın da ana hedef bölgesi olarak 17 lira 11 kuruş seviyesine doğru yukarı yönlü hareketleri takipte kalacağız. Şimdi haftalıkta dolar kurunda hangi seviyeleri takipte kalmalıyız? Hemen haftalık kapanış bazında dolar kuruna bakalım. Dolarda ne türden bir kapanış olmuş? Bu kapanış olumlu mu, olumsuz mu? Haftalıkta baktığımız zaman arkadaşlar dolar kurundaki kapanış olumsuz bir kapanış. Çünkü dolar kurunda bizler için haftalık kapanışta 16 lira 97 kuruş seviyesinden geçen direnç önemliydi. Ve bu direnç üzerinde kapatabilseydik bizlerin haftalıktaki takip açımızın yukarı yönlü devam etmesi niteliğini bizlere taşıyacaktı. O yüzden dolar kurunda 16 lira 97 kuruş seviyesinin altında kapanış gördüğümüz için bu bizim için olumsuz bir kapanıştır. Fakat bu uyumsuzluk günlükte ve haftalıkta devam ettiği için günlükteki kapanış 16.55 seviyesinin üzerinde gerçekleştiği için 16.55 gene haftalıkta bizlerin takip etmesi gereken önemli destek. 16.75 kapanış rakamımız ve bunun üzerindeki hareketlerde bu hafta itibariyle 17 lira 11 kuruş hedef bölgemiz var. Ve bunun içinde 16 lira 97 kuruş üzerinde biz bu hareketin devamını dolarda haftalık kapanış şeklinde devam edip bunu sürdürebilirsek bu sefer bizler günlükteki olumlu hareketi, uyumsuzluğu haftalıkta da bozarız ve yukarı yönlü hareket bu sefer bizleri şimdi aylık bazda anlatacağım rakamlar seviyesine doğru taşıyacaktır. Aylık bazda hemen grafiğimizi açalım. Aylık bazda doları ne şekilde takip edeceğiz? Aylık bazda dolar kurundaki kapanış gene olumlu bir kapanış oldu sevgili dostlarım. Aylıkta dolar kurunda 16 lira 70 seviyesinden bir aylık kapanış gördük. Bizler için 16 lira 54 kuruş seviyesi üzerindeki aylık kapanış önemli bir rakamdı ve bu rakam üzerinde dolar Türk lirası tutunmayı başardı. Geçen ay bizler için buradaki rakamımız biliyorsunuz 16 lira 40 seviyesindeydi. Bu ay itibariyle buradaki önemli destek noktamızı da sizlerle birlikte 16 lira 54 kuruş seviyesine doğru dolar kurunda yukarı yönlü çekmiş durumdayız sevgili dostlarım. Buradaki uzun vadede takip edilecek rakam 16.54 üzeri her kalış bizleri tekrardan dolar kurundaki rekor seviyeye tekrardan taşır. Buranın da ana hedef ve kanal aralığı da 16.54 üzerinde kalındıkça yeniden 18 lira 37 kuruş seviyesine doğru piyasanın tekrardan rekor seviyesini test edeceği anlamını taşır. O yüzden 16.54 rakamı bizim için yükseliş trendinin devam etmesi için bu seviyenin korunması gereken bir rakam. Bunu da aylık bazda mutlaka dolar kurunda takipte kalacağız sevgili dostlarım. Evet, dolar kurunda sizlerle birlikte günlükte, haftalıkta ve aylıkta hangi seviyelerde takip etmemiz gerektiğine baktık. Bunu videolarda da gene ben de sizlerle birlikte takip edeceğim. Kapanış bazlı olaraktan videolarımıza devam edeceğiz. Sizler de bunları iyi bir şekilde takipte kalın. Evet, şimdi gram altın yatırımcısı arkadaşlarımız için hemen altın tarafına geçelim. Bakalım altın fiyatlarında son durum ne şekilde? Gram altında haftalık, günlük ve aylık kapanışlar ne şekilde gelmiş? Bizler için olumlu seyrin devamı gelecek mi? Bunu hep birlikte sizlerle birlikte takip edelim. Evet, 974 seviyesinden gram altında bir kapanış gördük sevgili dostlarım. Bu kapanış bizler için günlükte olumsuz bir kapanış. Maalesef ki olumsuz bir kapanış. Burada günlükte 986 seviyesinden geçen direnç kuvvetli bir direnç olacaktır. Tekrardan yukarı yönlü gram altındaki hareketlerin 1020 Türk lirası seviyesine doğru hareket edebilmesi için gram altının mutlaka 986 üzerine bu hafta atıp burada bir kalıcılık sağlayabilmesi şart. Eğer ki 986 direncini yukarı yönlü günlük kapanışlarda kıramaz isek gram altında aşağı yönlü bu sefer 964 desteğine doğru hareketler sizlerle birlikte izleriz sevgili dostlarım. Gram altında da takip yeriniz bu şekilde olacak. Günlükte kapanışımız maalesef ki olumsuz. Evet, haftalık bazda hemen gram altına bakalım. Gram altındaki haftalık bazdaki kapanışlar ne şekilde gerçekleşmiş? Altın yatırımcısı için bu hareketler olumlu mu yoksa olumsuz mu? Evet, haftalık bazda gene grafiğimize baktığımız zaman gram altında haftalık bazda bizlerin 987 TL civarında kapanış yapmamız
gerekliydi ve bu kapanışı haftalıkta da yapamadık. Haftalık bazdaki kapanışımızda biliyorsunuz 974 civarından geldi. Haftalık bazda da 987 üzerindeki bu hafta kapanışları takip edeceğiz. Eğer ki bu kapanışları haftalık bazda 987 üzerine gram altında taşıyabilirsek burada da gene 1063 rekor seviyesine doğru yukarı yönlü hareketler tekrardan başlayabilir. O yüzden bizler için haftalıkta 987 rakamı çok önemli. Haftalıkta bu kapanış maalesef ki altında bir kapanış gördük ve bunu tekrarlamamamız lazım. Şimdi 987 bunu haftalıkta ve günlükte bu rakam üzerine atamadığımız takdirde bizler aşağı yönlü hareketleri sizlerle birlikte gram altında nereye doğru takip ederiz. Evet, bunun da arkadaşlar aşağısında bizler için 944 desteğine doğru bu hareketlerin geriye taşınma olasılığı da yüksek. Bunu da gram altın yatırımcısı bilmesi lazım. Gram altında olumlu bir seviyenin gelebilmesi için mutlaka 987 TL üzerinde gram altında bizler kapanışlar görmemiz lazım. Yani günlükte olumsuzuz. Haftalıktaki kapanışımız yine gram altın yatırımcısı için olumsuz. Bir de aylık bazda bakalım. Aylık bazda trend bozulmuş mu? Burada da gene uyumsuzluklar ve kapanışlar olumsuz mu? Bir düşüş şeklinde bu tekrarlanabilir mi? Bunu da burada aylık bazda görelim. Evet, aylık bazda baktığımız zaman kapanışın olumlu geldiği, bu da gram altın yatırımcısı için güzel bir nasıl diyelim haber şeklinde yansıtalım. Çünkü aylıkta bizler için 960 TL önemliydi ve bu 960 TL üzerinde kapanış yapabilmeyi gram altın başardı. Bu da 960'ın önemi şu şekilde sevgili dostlarım. Bu destek çok önemli. Trend destek rakamımızdır. Bunun üzerinde her kalış, her aylık kapanışta her zaman 1060 seviyesine doğru tekrardan bu hareketin yukarı yönlü çekilebileceği, yani geniş bant aralığında 960-1060 civarlarında bir hareketi hala devam ettireceği yönünde algılanabilir. O yüzden 960 bizler için çok önemli bir seviye ve bu seviye altında aylık kapanışlar tekrardan görür isek de bu sefer gram altında tekrardan aşağı yönlü hareketleri sizlerle birlikte takip ederiz. O yüzden son kale gram altında 960 diyelim. Bu 960 seviyesinin kırılmaması lazım. Günlükte 1021 ve 986. İlk etapta 986 rakamını gram altında takip edeceğiz. Tekrardan yükseliş için bu rakam bizler için önemli. Bu rakamı aşamaz isek aşağıda 964 seviyesine doğru geri çekilmeler yaşayabiliriz. Haftalıkta takip edeceğimiz rakamımız 863 rakamı. 863 rakamı bizler için önemli bir rakam ve bu rakam gene yukarıdaki günlükte takip edeceğimiz 987 aralığının aşılması durumunda bizlere tekrardan 1063 seviyelerine götürecek olan rakam olduğu için bizler için önemli bir rakam. 987 altında 863 ve 987 bantları çalışabilir. O yüzden haftalıkta bu rakamları dikkatli bir şekilde takip edeceğiz. Aylıkta bizler için 960 rakamı önemli dedik. Bu rakam üzerinde kapanış yapabilmeyi başardık. Burada da gene gram altında 1060 seviyeleri 960 üzerinde kalındıkça hala da bizlerin takipte kalması gereken önemli seviye. Şimdi gram altında da sizlerle birlikte bu rakamları takipte kalacağız sevgili dostlarım. Evet, hemen gümüşe geçelim. Gümüşteki bizler için önemli kritik seviyeler. Gümüşte çünkü aşağı yönlü hareketleri sizlerle birlikte takipteyiz. Evet, benim için sevgili dostlarım gümüşte artık dip seviyesinin görüldüğü yönünde kesinlikle yatırım tavsiyesi olmasın. Gümüş takip eden arkadaşlarımız için bu analizimiz olsun. Benim için artık gümüşte dip seviye görülmüştür. Benim için bu dip seviyeyi şimdi sizlere bildireceğim. Ve bu seviyeden artık ben gümüşte yukarı yönlü hareketlerin devam edeceği yönündeki beklentim çok yüksek. Şimdi bu dip gümüşte nerede görüldü? Evet sevgili dostlarım, gümüşteki bu dip 19 lira 38 kuruş civarında bence artık dip seviyesini tamamlamış durumda. Yani 19 dolar 38 sent gümüşte bir diptir ve bana göre günlükte olsun, haftalıkta olsun, aylık bazda olsun artık bu seviye bir dip seviyesi haline gelmiş durumda ve ben buradan tekrardan hareketlerin gümüşte yukarı yönlü ilk etapta günlükte 20.58, bakın şurada 20.58 diyeyim.
civarına doğru bu hareketleri devam ettireceği. Bunun akabinde 21.80 yukarıdaki direnç seviyesi ve 22.54 seviyesine doğru günlükte yukarı yönlü bu harekete gümüşün ons tarafının devam edeceğini düşünmekteyim. Yani benim için artık gümüşün onsunda 19 lira 19 dolar 38 sent civarı bir dip olmuştur ve bu dibin altında yatırım tavsiyesi olmama koşuluyla ben bir rakam beklemiyorum. Olsa da bu rakamın altında artık bir kalıcılık sağlayacağını da düşünmemekteyim. Haftalık bazda gene takip edeceğiniz geniş bant aşağıda 19.38 dip kabul ettiğim bölge ve onun üzerinde de sevgili dostlarım 22.27 22 dolar 27 sent aralıkları, bu aralık gümüşün ons tarafında haftalıkla günlükte ve aylık bazda gümüşün onsunu takip eden arkadaşlarımız mutlaka 19.38'i takipte kalacaklar. Bu aşağı yönlü kırılmadıkça panik yapmaya gerek yok ve buradan hareket tekrardan yukarı dönecektir diye düşünmekteyim. Tabii piyasalarda her zaman ne olacağı belli olmaz. O yüzden 19.38 önemli bir rakamdır. Bu rakamı da dikkatli bir şekilde takipte kalmakta fayda var. Aylıkta gene 19.38 benim dip bölgem, günlükte ve haftalıkta olduğu gibi buranın da yukarı yönlü hareketlerde onsu 30 dolar seviyesine doğru götürecek olan, geniş bant aralığını çalıştıracak olan dip bölge olarak da gümüşün onsunda görmekteyim sevgili dostlarım. Hemen gümüş gramı da gümüş ons grafiği üzerinde sizlerle birlikte değerlendirelim. Gümüş gram takip eden arkadaşlarımız 10.70 seviyesinden bir kapanış gördük. Kısada tekrardan gümüşün gram tarafında yukarı yönlü hareketlerin başlayabilmesi için 11-13 direnci şart, geçilmesi şart arkadaşlar. Bu hafta 11 lira 13 kuruş seviyesinden geçen direnç takibimizde olacak. Destek noktamız ise 10 lira 45 kuruş seviyesinde bulunan destek. Bu destek önemli. Bu desteğin çalışması durumunda bizler gümüşün gramında ilk etapta 11 lira 13 kuruş seviyesi üzerinde günlük kapanış yapabileceğiz mi? Bunu takip edeceğiz. Çünkü 11 lira 13 kuruş üzerinde günlük kapanış yapabilirsek yükseliş tekrardan kanal aralığımız olan 11.80 direncine doğru bu hareketleri yukarı yönlü sizlerle birlikte takipte kalırız. 11.80'de bizim biliyorsunuz Fibonacci kanal aralığında yukarı yönlü yükselişin devam edeceğini bizlere gösteren kapanış olacaktır. O yüzden günlükteki arkadaşlar 10.45 seviyesi önemli. Tekrardan olumluya geçebilmemiz için ise 11 lira 13 kuruş seviyesi üzerinde günlük kapanışlar takipte kalacaklar. 10.45 altında günlük bir kapanış aşağı yönlü hareketi tetikler. O yüzden 10.45'e de dikkat. Haftalık bazda gümüşün gramını takip edecek olursak haftalık bazda gümüşün gramındaki kapanış olumsuz bir kapanış. Bir tık olumsuz. Haftalık bazda gene bu hafta 10 lira 81 kuruş seviyesini takipte kalacağız. Burası bir direnç oldu. 10 lira 81 kuruş direnci üzerinde kapanışlar gelip gelememesi bizler için bu hafta önemli olacak. Eğer ki 10.81 üzerinde direnci aşabilir, üstünde kalmayı başarabilirsek haftada da burada 12 lira 28 kuruş seviyesindeki direnci sizlerle birlikte yukarı yönlü takipte kalırız. O yüzden 12 lira 28 ve 10 lira 81 kuruştaki rakamlar gümüş gram takip eden arkadaşlarımız için önemli rakamlar. 10.81 yukarı yönlü kıramaz. Burada haftalık kapanışlar yapamaz isek de tekrardan bu sefer 9.90 seviyesine doğru bizler tekrardan aşağı yönlü hareketleri takip etmeliyiz. Fakat benim düşüncem onsta yukarı yönlü hareketlerin devam edeceği, oradaki dip seviyenin dolar kurunun da eşlik etmesiyle birlikte gram tarafında yukarı yönlü hareketlerin devam edeceği yönündedir sevgili dostlarım. Aylık bazda gram gümüş takip eden, gümüş gram takip eden sevgili dostlarımız 10.03 bölgesi önemli bir destek. Şuradaki 10.03 önemli bir destek olarak takip etmeniz gereken destek. Onun üzeri 12 ilk direnç noktası. 12 TL'den geçen alan ilk direnç bölgesi ve burası 13 lira 20 kuruş seviyesinden geçen yukarı yönlü hareketlerin devamı demek. Aylık bazda baktığımız zaman da arkadaşlarım gümüşün gram tarafındaki kapanış olumlu bir kapanıştır. 10 lira üzerinde kaldıkça gümüş gram olumludur. Hala trendinde yukarı yönlü hareketi bozmuş sayılmaz. Haftalıktaki kapanış 10.81 bir tık altında olumsuz olmuş. 10.70 seviyesinden bir kapanış. Günlük bazda baktığımız zaman bizler için 11 lira 13 kuruş üzerinde bir günlük kapanış şeklinde de bu hareketleri
sürdürmemiz beklenirdi. Fakat bunun altında kalmışız. Günlükte, haftalıkta olumsuzuz. Fakat aylıkta olumlu bir gümüş hala seyrini, yukarı yönlü trend çizgisini korumakta sevgili dostlarım. Evet, Euro Türk Lirası. Euro Türk Lirası'na da hemen sizlerle birlikte bakalım. Euro Türk Lirası'nda son durum ne şekilde? Evet, Euro Türk Lirası. Euro'da hangi hareketler, hangi rakamlar bizler için önemli olacak? Kısada, ortada ve uzunda sizlerle birlikte hemen bunu değerlendirelim. 17 lira 48 kuruş civarından bir günlük ve haftalık kapanış Euro'da yaşadık. Şimdi Euro'daki bu kapanış günlük bazda olumlu mu? Günlük bazda olumsuz bir kapanış yaptık arkadaşlar. Günlük bazda tekrardan olumlu bir kapanış izleyebilmek için mutlaka 17 lira 54 kuruş seviyesi üzerinde Euro'da kapanışları takipte kalacaksınız. Eğer ki bu 17.54 direnci üzerine atamaz isek hareket tekrardan 17 lira 15 kuruş seviyesine doğru Euro'da aşağı yönlü devam edebilir. O yüzden Euro'da bizlerin sıkı bir şekilde takip etmesi gereken bu hafta itibariyle en kuvvetli direnç bölgesi 17 lira 54 kuruş direnç seviyesi olacak. Bu dirence yakın bir kapanış yaptık. 17 lira 48 kuruş civarından bir kapanış yaptık. Bakalım bu 17 lira 48 kuruş yukarı yönlü hareketi açılışta ve piyasaların açılışında koruyabilecek mi? Eğer ki bunu yukarı yönlü koruyabilir, burada 4 saatlik tutunumlar şeklinde bu hareketi günlüğe de taşıyabilir isek, günlük kapanışlara da taşıyabilirsek bu sefer Euro'da 18 lira 18 kuruş seviyesine doğru sizlerle birlikte yukarı yönlü hareketleri takip ederiz sevgili dostlarım. Evet, günlükte Euro'daki sevgili dostlarımızın takip edeceği 17 lira 54 kuruş rakamı önemli. Bu kapanış üzerinde kalmayı başarabilirsek yukarıda 18 lira 18 kuruş seviyesine doğru hareketler. 17.54'ü aşamazsak hareketin zayıf olduğunu düşünüp aşağıda 17 lira 15 kuruş seviyesinden geçen alan bizler için önemli bir alan olacaktır. Haftalıkta hemen bakalım kapanış nasıl olmuş? Hareketler ne şekilde? Evet, haftalıkta Euro Türk Lirası'na baktığımız zaman haftalıktaki kapanışımız olumlu arkadaşlar. Bizler için haftalıkta 16 lira 50 kuruş ortalaması önemliydi ve bu 16 lira 50 kuruş seviyesi üzerinde bizler Euro'da kapanış yapmayı başardık. Buradaki hareket gene haftalık bazda Euro'yu takip eden sevgili dostlarımız 16 lira 50 kuruş önemli bir bölge. Ayrıca stop olarak da kullanılabilecek bölge. Bu bölge üzerinde kalındıkça da bizler Euro Türk Lirası'nda 19 lira 12 kuruş geniş bandını hala daha yukarı yönlü koruruz. Buradaki hareket tekrardan 19 lira 12 kuruş seviyelerine doğru gidebilir. Peki 16 lira 50 kuruş altındaki hareketler bizi haftalıkta nereye taşır? Buradaki hareketler de bizi 14 lira 90 kuruş seviyesine doğru aşağı yönlü taşıyabilir. Fakat bugün itibariyle baktığımız zaman 16.50 üzerinde haftalık kapanışlar bizler için olumlu. Günlükte her ne kadar da bir iki tık olumsuz olsak da haftalıkta olumlu bir kapanış yapmış durumdayız. Evet, uyumsuzluklar devam ediyor. Aylık bazda da gene bakalım Euro'ya. Euro Türk Lirası'nda bizlerin takip etmesi gereken. Aylık bazda da 15 lira 40 kuruş seviyesi. Evet, şuradaki 15 lira 40 kuruş seviyesi bizim için önemli bir seviye. Ve bu seviye üzerinde hala da uzun bazlı Euro'yu takip eden sevgili dostlarımız için önemli bir seviye. Ve bu seviye üzerinde aylık bazda kalındıkça 18 lira 70 kuruş seviyesi ilk etapta önemli bir ana hedef olarak kendini hala da korumaya devam edecektir. Ve buradaki hareketin 20 lira 74 kuruş seviyesine taşınabilmesi için ise 18 lira 70 kuruş seviyesi üzerinde kapanışlar görmemiz şart sevgili dostlarım. Bizlerin en yakındaki destek seviyelerimiz kapanışımıza göre takip edeceğimiz en yakın destek seviyemiz 17 seviyesinden geçen destek. Onun altında yine haftalıkta 16.50 destek seviyemiz var. Günlükte de kaçı takip ederiz? Evet 16.50, 16.50 en önemli destek seviyemiz. Aylık bazda 15 lira 40 kuruş. Burası önemli bir seviye. Buranın bant aralığı da 15.40, 18.70 ve onun üzerinde 20.74 seviyelerine doğru Euro Türk Lirası'nda yukarı yönlü hareket bozulmuş sayılmaz. Orada Euro'yu takip edenler için bir günlükte 1-2 tık aşağılarda hareket var, olumsuzluk var. Haftalıkta gene kapanışı güzel. Aylıkta da baktığımızda kapanış rakamları Euro'da gayet güzel sevgili dostlarım. Evet, sterlin Türk Lirası'na hemen bakalım. Sterlin Türk Lirası'nda son durum ne şekilde? 20 lira 28 kuruş civarından günlük bir kapanış gelmiş. Bu da sterlin Türk Lirası takip edenler için olumsuz bir kapanış. Günlükte olumsuz. Günlükte tekrardan olumlu bir hal alabilmemiz için 20 lira 43 kuruş seviyesi üzerinde yukarı yönlü kapanışlar görmemiz şart. Sterlin takip eden sevgili dostlarımız bu rakamı takipte kalacaklar. Çünkü 20 lira 43 seviyesi üzerinde
kapanışlar görmeye başlarsak yukarı yönlü hareket 21-22 seviyesine kadar devam eder. Fakat 20-28 seviyesinden bir kapanış yapmışız. 20.43'ün altında. Bu da bizler için eğer ki 20 lira 43 kuruş seviyesi üzerine sterlinde atamaz isek aşağı yönde hareketimizi 19.95 seviyesine doğru aşağı yönlü taşıyabiliriz. Şu an için 20.43 kırılmadıkça aşağı yönlü 19.95 seviyesine doğru yine burada da sarkmalar yaşayabiliriz. Sterlinde dikkatli olmakta fayda var. Fakat önümüzdeki Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararları, enflasyon kararları, enflasyon açıklamaları gelecek. Bu hareketler gene hala da özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından, ülke para birimleri açısından olumsuz haberler taşıdığı için burada hareket sıkı bir şekilde takip edilmeli diye düşünmekteyim. Önemli destekler sıkı bir şekilde takip edilmeli. Haftalık bazda sterlin Türk lirasına baktığımız zaman bizler için önemli seviyesi 19 lira 40 kuruş ve bu destek üzerinde kalmayı başarmışız. Bu 19 lira 40 kuruş bizler için haftalıkta takip etmemiz gereken kuvvetli destek. Haftalık kapanışlarda 19.40 üzerindeki hareketleri sürdürmemiz bizleri tekrardan 22 lira 40 kuruş geniş bandına doğru sterlin Türk lirasında yukarı yönlü hareketi taşıyacak olduğundan dolayı arkadaşlar 19 lira 40 kuruş desteği haftalıkta hala sizlerin bunun altına inilmedikçe panik olmadan beklemeniz gereken önemli bir rakam ve seviye. Aylık bazda sterlin Türk lirasında bakalım kapanış nasıl olmuş? Olumlu mu, olumsuz mu? Hemen buradan bunu da sizlerle birlikte inceleyelim. Aylık bazda sterlin Türk lirasına baktığımız zaman 17 lira 97 kuruş. Evet, aylıkta da gene olumlu bir kapanış gelmiş. 17 lira 97 kuruş bizler için artık önemli bir destek, kuvvetli bir destek bant aralığında sterlin demek. Bu 17.97 yani 18 bantları içerisinde kaldığımız sürece aylıkta da bizler hala tekrardan 21 lira 86 kuruşta bulunan bant aralığına doğru yukarı yönlü hareketleri takipte kalırız. Sterlinde de 18 TL aylık bazda uzunda sterlini takip edenler için önemli bir destek konumunu hala da koruyor. Aylık kapanışlarda bizler 20 lira 34 kuruş seviyesinden kapanışı görmüşüz. Haftalık ve günlükte ise 20 lira 28 kuruştan kapanışlar görmüşüz sevgili dostlarım. O yüzden piyasalara pazartesi itibariyle dikkatli takip etmek lazım. Enflasyon verileri açıklanacak. Bu enflasyon verilerine dikkatli takipte kalacağız. Ayrıca merkez bankalarının yapacağı faiz arttırımları da bizler için önemli olacak. Evet, asgari ücret de bu arada açıklandı. %30 civarında asgari ücrete zam geldi. Gönüllerden her zaman, benim de gönlümden geçen her zaman 6.350 TL'nin üzerinde bir asgari ücret beklentim olmasına rağmen 5.500 TL civarında bir asgari ücret geldi. Maalesef ki çok düşük bir rakam. Ben bu kadar düşük bir rakam beklemiyordum. Ve bu rakamla birlikte asgari ücretlinin geçim veya alım gücünün yükseleceğini de düşünmüyorum. Bunlar da zaten zaman içinde tekrardan erimeye başlayacaktır diye fikrim devam ediyor. Keşke bir 6.000 psikolojik sınırının üzerinde asgari ücretlilere bir zam artışı olsaydı. Bu da gönlümden gerçekten canı gönülden istediğim bir rakamdı. Fakat olmadı. Hayat devam ediyor. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.